Merhaba, senin için hazırladığımız bu incelemeye hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynaklar oldukça geniş bir zaman dilimine yayılıyor. Kürtlerin binlerce yıllık tarihine, özerklik arayışlarına ve bu süreçteki dönüm noktalarına odaklanıyoruz. Evet, evet. Antik çağlardan yani Metlerle ilişkilendirilen kökenlerden başlayıp günümüzdeki Rojava sürecine kadar uzanan zengin bir materyal var önümüzde. Amacımız da bu karmaşık ve uzun soluklu tarihin en çarpıcı yönlerini, kaynaklarının işaret ettiği önemli dinamikleri senin için damıtmak biraz. Kaynaklar gördüğüm kadarıyla Kürtlerin tarih boyunca farklı egemenlikler altında yaşarken kimliklerini ve bir tür özerklik arzusunu nasıl sürdürdükleri meselesine odaklanmış. O zaman başlayalım. Kaynaklar ilk olarak Medlere işaret ediyor, değil mi? Milattan önce 7. yüzyıl Kürt tarihi açısından Medlerin önemi tam olarak neymiş kaynaklara göre? Şöyle, kaynaklar Medler'i ilk büyük İrani devlet olarak tanımlıyor ve birçok Kürt tarihçi ve ulusal anlatısı tarafından Kürtlerin ataları olarak kabul edildiklerini not ediyor. Yani bu tarihsel bir köken ve süreklilik iddiasının temeli gibi sunuluyor aslında. Anladım. İslamiyet sonrası döneme geldiğimizde ise Mervaniler ve Şeddadiler gibi Kürt emirliklerinin Diyarbakır, Kafkasya gibi bölgelerde belirli bir siyasi özelliğe sahip oldukları aktarılıyor. Bunlar biraz dağınık beylikler falan olsa da bölgesel güç odakları oluşturmuşlar yani. Anlıyorum ve tabii 12. yüzyılda Selahaddin Eyyubi figürü var. Çok öne çıkıyor. Kaynaklar onu sadece askeri bir deha olarak mı görüyor yoksa Kürt kimliğiyle olan ilişkisi de vurgulanıyor mu? O meşhur sözü de var notların arasında. Adaletin olmadığı yerde fetihlerin bir anlamı yoktur. Tabii, kaynaklar Selahaddin'in Kürt kökenli olduğunu belirtiyor ve Eyyubi Devleti'nin kurucusu olarak Orta Doğu tarihinde önemli bir yer tuttuğunu vurguluyor. Kesinlikle. Ama şunu da ima ediyorlar, onun kimliği o dönemin daha çok dini ve hanedan temelli siyaset anlayışı içinde değerlendirilmeli. Yani bugünkü modern etnik kimlik vurgusuyla aynı değil aslında. Evet, o dönemin şartları farklı tabii. Aynen. Bahsettiğin sözü ise onun liderlik felsefesine, yani adalet kavramına verdiği öneme bir kanıt olarak sunulmuş daha çok. Peki, biraz daha yakın tarihlere gelelim. Osmanlı dönemi. Kaynaklar 1514 Çaldıran Savaşı'nı bir dönüm noktası olarak işaretlemiş. Bu savaşın Kürtler açısından sonucu ne olmuş? Evet, Çaldıran önemli. Kaynaklara göre Çaldıran sonrası birçok Kürt beyliği Osmanlılarla ittifak kurarak kendi iç işlerinde yarı özerk bir statü kazanmış. Bu Osmanlı merkezi yönetimiyle yerel Kürt güçleri arasında uzun süre devam eden bir tür dengeyi ifade ediyor aslında. İlginç bir denge. Ama 19. yüzyılda bu denge bozuluyor işte. Osmanlı modernleşmesi ve merkeziyetçiliğin artmasıyla kaynakların ilk modern Kürt milliyetçi isyanlarından biri olarak tanımladığı Bediran Bey isyanı 1847'de patlak veriyor. Bu artık sadece yerel bir özerklik değil, daha belirgin bir kimlik talebinin ortaya çıkışı gibi yorumlanıyor. Anladım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra da bu dinamik devam ediyor sanırım. 1925'teki Şeyh Said isyanı var mesela. Kaynaklarda nasıl ele alınmış? Özellikle Şeyh Said'in zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur sözü de aktarılmış. Güçlü bir söz. Evet, kaynaklar Şeyh Said isyanını hem dini hem de etnik hak taleplerini içeren, yani biraz karmaşık bir hareket olarak tanımlıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki merkeziyetçi politikalara ve laikleşme adımlarına bir tepki olarak doğduğu belirtiliyor genelde. İsyan sert bir şekilde bastırılıyor tabii ama aktardığın o söz, kaynaklara göre sonraki Kürt direniş hafızasında önemli bir yer tutmuş bir sembol haline gelmiş. Bir başka ilginç deneme de İran'da yaşanmış. 1946 Mahabat Kürt Cumhuriyeti, Sovyet desteğiyle kurulduğu ve sadece 11 ay sürdüğü belirtiliyor. Bu kadar kısa sürmesine rağmen neden önemli görülüyor kaynaklarda? Lideri Kazi Muhammed'in sözü de var. Kürtler için özgürlük ölümden önce gelen bir haktır. Epey iddialı. Evet, Mahabat Cumhuriyeti çok kısa ömürlüydü, doğru ve dış desteğe bağımlıydı. Ancak kaynaklar onun modern anlamda ilk Kürt Cumhuriyet denemesi olması nedeniyle sembolik öneminin çok büyük olduğunu vurguluyor. Yani Kürtlerin kendi kaderini tayin etme arzusunun somut bir ifadesi olarak görülüyor. Kazi Muhammed'in sözü de tam bu kararlılığı yansıtıyor aslında. Başarısızlığı ve liderlerinin idamı ise sonraki kuşaklar için trajik bir ders olarak aktarılıyor maalesef.
Ve geldik günümüze daha yakın bir döneme, Suriye İç Savaşı'yla başlayan Rojava sürecine. Kaynaklar burada 2012'de Afrin, Kobane ve Cizire kantonlarının kurulduğunu ve Abdullah Öcalan'ın demokratik konfederalizm modelinin uygulandığını belirtiyor. Bu model tam olarak neyi ifade ediyor kaynaklara göre? PYD, YPG gibi kısaltmalar da geçiyor sıkça. Şöyle açıklıyorlar, Rojava'da kurulan yapı geleneksel devlet modelinden farklı. Yani ademi merkeziyetçi bir yönetim denemesi. Abdullah Öcalan'ın fikirlerinden esinlenen demokratik konfederalizm, halk meclisleri, doğrudan demokrasi unsurları, ekolojiye ve özellikle kadın özgürlüğünde vurgu yapan bir sistem olarak anlatılıyor. Anladım. PDY yani Demokratik Birlik Partisi siyasi öncü rolünde, YPG, Halk Koruma Birlikleri ise onun silahlı gücü olarak belirtiliyor. Kadın eş başkanlık sistemi gibi uygulamalar da bu modelin temel taşları olarak gösteriliyor. Özellikle 2014'teki IŞİD'e karşı Kobane direnişi çok konuşulmuştu. Uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Kaynaklar bu direnişin ve özellikle YPJ'li yani kadın koruma birliklerindeki kadın savaşçıların rolünün altını çiziyor değil mi? Rojava liderlerinden İlham Ahmed'in "Kadınlar özgürleşmeden halklar özgürleşemez" sözü de bu bağlamda sanırım. Kesinlikle, kesinlikle. Kaynaklar, Kobane direnişinin Rojava'nın uluslararası alanda tanınırlığını falan acayip arttırdığını ve IŞİD'e karşı mücadelede önemli bir aktör olarak görülmesini sağladığını belirtiyor. YPJ'li kadınların ön saflarda savaşması ise hem Batı medyasında büyük ilgi uyandırmış hem de Rojava'nın kadın özgürlüğü konusundaki iddialarını somutlaştıran bir örnek olarak sunulmuş. İlham Ahmed'in sözü de tam olarak bu ideolojik çerçeveyi ve toplumsal dönüşüm hedefini özetliyor aslında, çok net. Anladım. Yani bu kaynaklara baktığımızda özetle Kürt tarihi antik çağlardan günümüze uzanan, farklı coğrafyalarda farklı siyasi koşullar altında sürekli bir kimlik, kültür ve siyasal hak arayışıyla şekillenmiş bir anlatı olarak karşımıza çıkıyor. İmparatorluklar dönemindeki yarı özerklikten Mahabat gibi ulus devlet denemelerine, Rojava gibi daha farklı, daha yeni modellere uzanan bir arayış bu aslında. Aynen öyle. Kaynaklar bu halkın 4 ülkeye, Türkiye, İran, Irak, Suriye bölünmüşlüğünün ve her parçadaki farklı koşulların bu arayışında farklı biçimler almasına neden olduğunu gösteriyor. Ortak bir tarihsel kimlik ve özgürlük arzusu var tabii ama her bölgenin kendine özgü dinamikleri ve mücadele biçimleri de var. Rojava'da bu uzun ve karmaşık tarihin en güncel, en dinamik ve belki de en çok tartışılan halkası olarak öne çıkıyor şu anda. Peki, bu incelemeyi tamamlarken üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakalım o zaman sana. Kaynakların bize çizdiği bu tarihsel çerçeve, yani bu sürekli özerklik arayışı, farklı yönetim modelleri denemeleri ve bölünmüş bir coğrafya gerçeği, bütün bunlar göz önüne alındığında sence Kürtlerin yaşadığı farklı bölgelerdeki gelecek tasavvurları, bu tarihsel miras ve günümüzdeki jeopolitik koşullar altında nasıl bir evrim geçirebilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.